İnsan her şeyi kendi elinde tutmak ister. Oysa hayatın çoğu bizim dışımızda gelişir. Hayat bazen planladığımız gibi gitmez. Umduğumuz şeyler olmaz, beklemediğimiz zorluklarla karşılaşırız. Böyle anlarda içimizi kaygı, korku ve belirsizlik sarar. İşte bu noktada kalbimizi en çok rahatlatan şey Allah'a güvenmek ve O'na teslim olmaktır. Bu güvenin adı tevekküldür. Tevekkül pasiflik ya da kadercilik değildir. Tevekkül, insanın üzerine düşeni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmasıdır. Kur'an'da şöyle buyrulur: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. Peygamber Efendimiz'den nakledilen hadiste de şöyle buyrulur: deveni bağla, sonra tevekkül et. Yani tevekkül, gayretle güvenin birleşimidir. Çalışmak, çabalamak, planlamak. Ama sonunda gönlü Allah'a teslim etmek. Tevekkül 2 adımlı bir yolculuktur. 1. Gayret. İnsan elinden geleni yapar, çalışır, araştırır, sorumluluk alır. 2. Güven. Sonuçları Allah'a bırakır. O benim için en hayırlısını bilir der. Kur'an'da hatırlatıldığı gibi, olur ki bir şey sizin için hayırlı iken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Tevekkülün önündeki engellerse şöyledir: kontrol etme isteği. İnsan her şeyi kendi elinde tutmak ister. Oysa hayatın çoğu bizim dışımızda gelişir. Korku ve endişe, ya olmazsa sorusu kalbimizi yorar. Nefis ve kibir, her şeyi ben yapmalıyım duygusu tevekküle engel olur. Bu engelleri aşmak için kalbi dua ve zikirle beslemek, sabırla beklemeyi öğrenmek, Allah'ın kudretine güvenmeyi hatırlamak gerekir. Tevekkülü güçlendirmek için yapılması gerekenler: dua ve zikirle kalbi diri tutmak, gayretle çalışmak, sorumluluğu yerine getirmek, sonucu Allah'a bırakmak, teslimiyeti öğrenmek, sabır ve şükürle hayatı karşılamak. Planlarımız gerçekleşmese bile her işte bir hayır vardır diyebilmek. Bazen çok istediğimiz şey olmaz. O an kalbimiz kırılır, üzülürüz. Ama zamanla anlarız ki aslında Allah bizim için daha hayırlı olanı takdir etmiştir. Hayatın kapıları kapanıyorsa aslında başka hayırlı kapılar açılıyor olabilir. Tevekkül, bu kapıların ardındaki hikmeti görmeyi sağlar. Tevekkül eden insan endişeden uzak olur. Zorluklara karşı daha dayanıklı olur. Başarısızlık veya kayıpta metanet gösterir. Kalbi huzurla dolar. Çünkü bilir ki Allah'ın takdiri daima en güzelidir. Tevekkül, kalbin en derin teslimiyetidir. Biz elimizden geleni yaparız ama sonucu Allah'a bırakır, O'nun rahmetine güvenerek huzura ereriz. Gelin tevekkülümüzü çoğaltalım. Korkularımızı azaltıp kalbimizi Allah'a açalım. Çünkü tevekkül hem en büyük güç hem de en derin huzurdur.